Merhaba, bugün döneminin yani 80'li ve 90'lı yılların açık ara en iyi savaş uçağı olan MiG-29'larla ilgili konuşmaya ne derseniz, Rus yapımı MiG-29 uçakları 1980-1990 yılları arasında birçok olay ile gündem olmuştu. Belki de bunların en önemlisi 1993 yılında İngiltere'nin Fairford kentinde düzenlenen Air Tattoo Show'da yaşanan bu kazaydı. Şimdi gelin bu uçağı biraz daha yakından tanıyalım. Sovyet askeri uçak üreticisi Mikoyan Gurevich tarafından üretilen hava muharebe ve hava savunma uçağı olan MiG-29 için söylenecek o kadar çok şey var ki. Mikoyan Gurevich tarafından 1977 yılında bu uçak için ilk çalışmalara başlanmış ve 1983 yılında Sovyet ordusunun hizmetine girmiştir. İlk turbofan motorlu Sovyet hava muharebe uçağıdır. Havada tek seferde yakıt ikmaliyle menzili 5500 kilometreye kadar çıkmaktadır. Motoru nükleer bir saldırıdan sonra çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Her biri kilotonluk olmak üzere 6 tane nükleer bomba taşıma kapasitesine sahiptir. Diğer bir Sovyet savaş uçağı olan Su-27'ye göre boyutu daha küçüktür. Sovyetler döneminde en fazla adet üretilen savaş uçağıdır. Yaklaşık olarak 1600 adet bu savaş uçağının üretilmiştir. Manevra kabiliyeti dünyadaki rakipleri arasında en iyisidir. Günümüzde halen 20'den fazla hava kuvvetlerinin envanterinde bulunmaktadır. Başta da söylediğim gibi MiG-29'larla ilgili söyleyecek o kadar çok şey var ki. Sovyetlerin gökyüzünün alenen hakim olduğu 1980'ler boyunca Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunu komünizmin korkusundan uzak tutmak adına sürekli olarak kendi hava gücünü öven bilgilendirmelerle beslemiş, birçok havacılık filmi de çekmişti. Bunun yapılmasındaki amaç dünyanın havacılık alanında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numara olduğuna inanması istenmişti. Ama aslında işler pek de öyle değildi. Çünkü karşılarında MiG-29 gibi efsane bir savaş uçağı vardı. Evet, MiG-29 bu hikayede başrollerden biriydi. Manevra kabiliyeti, iç dalaşı üstünlüğü ve kaska monteli radar kilitlenme mekanizması uçağı ön plana çıkaran özellikleriydi. O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki en güvendiği jet F-15'ti. Pek çok tatbikat da gösteriyordu ki MiG-29 olası bir hava çarpışmasında teknik olarak F-15'ten çok daha üstün görünüyordu. Zaten bu durum daha sonraki yıllarda ilginç bir şekilde belgelendi. Berlin Duvarı yıkılmadan 1-2 yıl önce Doğu Almanya'nın Sovyetlerden aldığı 24 adet MiG-29, burada dikkatinizi çekmek istiyorum, yani bu sayıya dikkatinizi çekmek istiyorum. 24 adet MiG-29, Almanya'nın birleşmesinin ardından hangarlara çekilmek yerine Daimler firmasına teslim edilerek modernize edildiler ve NATO standartlarına uygun hale getirildiler. MiG-29'un dönemin açık ara en iyi savaş uçağı oluşu ise çok net biçimde yine Almanya'da belgelenmiştir. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri orduları 1990'lı yıllarda ortak bir tatbikat düzenlemiş ve bu tatbikatta Almanlar filosuna kattıkları MiG-29'lar ile F-15'leri iç dalaşında teker teker avlayarak büyük üstünlük kurmuşlardı. Özellikle uçakların birbirine yaklaştıkları durumlarda MiG-29'lar bir anda havada asılı kalarak Amerikan savaş uçaklarının arkasına geçiyordu. Evet, şaşırtıcı ama MiG-29 savaş uçakları bir anda havada asılı kalıyorlardı. Rus savaş uçaklarının çok iyi bir manevra kabiliyetine sahip olduğunu birçok videoda görmüşsünüzdür. Bunun en iyi örneği de MiG-29'lardır zaten. F-15'lerin burnunu MiG-29'larda çevirmekte zorlanan Amerikalı pilotlar dezavantaj içinde kalıyorlardı. Bu sebepten dolayı MiG-29'ları uzaktan avlamaya deneme çalışmalarına başladılar. Ancak bu kez de hız bakımından MiG-29'ların oldukça üstün oluşuyla bu hesapta tutmamış ve Amerika tatbikattan yenik ayrılmıştı. Almanya'nın eline geçen dönemin en iyi hava savaş makinesine Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıtsız kalması düşünülemezdi.
Amerika ve Almanya arasında yapılan gizli bir anlaşma ile bir adet MiG-29 Amerika'ya incelenmesi için gönderildi. 2003 yılında Almanların Eurofighter programının devreye girmesiyle bu uçaklardan 23 tanesini Polonya'ya sattılar. Yani 24 uçakları vardı ama Polonya'ya 23 uçak sattılar. Almanya'nın 15 yıllık MiG-29 sahipliği tarihi içinde bir tane MiG-29 kayıp olarak ilan edildi. Burası çok ilginç. Bir adet MiG-29 sözde kaybolmuştu. Bisiklet mi ki bu kaybolsun diyesi geliyor insanın. Bu kayıp uçak tabii ki gizli olarak Amerikalılara verilen uçaktı. Ama resmi belgelere kayıp olarak geçmişti. Amerikan Hava Kuvvetleri uzun yıllar çalışarak hava üstünlüğünü geri alabilecek teknolojiyi geliştirebilmiştir. 2003 yılında pilotun kaskının baktığı yöne uçağın kilitlenebilmesini sağlayan teknolojiyi geliştirebilmişler ve hazırladıkları modernizasyon programı ile bu teknolojiyi kendi uçaklarına da uyguladıklarını ilan etmişlerdir. MiG-29'lara geri dönersek, NATO bloğunda olmayan ya da ABD ile yakınlaşmak istemeyen ülkelerin hala en önemli hava silahı durumunda bulunmaktaydı. Yakın çevremizde İran, Suriye, Azerbaycan, Beyaz Rusya ve Ukrayna'da bu uçaklardan bulunmaktadır. İran, elindeki sayısını 160 olarak açıkladığı bu uçakları kendi çabasıyla modernize edip güncel tutmaya çalışmaktadır. Ukrayna'da ise bizim F-16'lara denk miktarda aynı görevi görmesi amacıyla 224 adet bu uçaklardan bulunmaktadır. Rusya'da ise uçar durumda 580 adet bulunduğu ilan edilmiştir. Rusların elindeki Su-27 ve MiG-29'ların toplamı, Türkiye'nin elindeki 4. nesil savaş uçağı olan F-16'ların 4 katı civarında olması dikkate değerdir. Körfez Savaşı ve Kosova Savaşı sırasında çok sayıda MiG-29 savaş uçağı vurularak yok edilmiştir. Bu uçaklarla havada karşılaşmak istenmediği için uçaklar çoğunlukla yerde vurulmuştur. Zayıf ülkelerin elinde bulunan uçaklar, bakım ve teknik yetersizliklerden dolayı ya da daha havalanmaya fırsat bulamadan yerde vurulmuştur. Yakın zamanda gerçekleşen MiG-29'larla ilgili olay ise Amerika Birleşik Devletleri'nin de 21 adet MiG-29 satın almış olmasıdır. Evet, Amerika da MiG-29 satın almıştı. Moldova Hava Kuvvetleri elindeki MiG-29'ları satmaya karar verdiğinde İran gibi ülkelerin bunları satın almasını önlemek amacıyla Amerika araya girerek bunları satın alıyordu. Uçaklar tabii ki uçurulmuyor, çeşitli hangarlarda orijinal boyaları ile bekletiliyorlar. Yine savaş tarihindeki en ilginç kaçış olaylarının birinde de MiG-29'ların adı geçiyor. Körfez Savaşı sırasında 21 adet Iraklı pilot İran'a kaçmaya karar veriyor. Bir görev için toplu kalkış yapıldığı sırada MiG-29'larını havalandıran Iraklı pilotlar İran'a kaçıyorlar. Hadi kendin kaçtın da tanesi dönemi şartlarında 100 milyon dolar olan uçakları çalmak ve bunu 21 kişi gibi anormal bir rakamla yapmak nasıl bir mevzudur aklım almıyor. Kaçmak için neden İran'ı tercih ettiklerini de merak ediyorum doğrusu. Sonuçta bu pilotlar yıllarca İran'a karşı savaşmışlardı. MiG-29'ların kameralara yansıyan en magazinsel olayı ise 1993 yılında İngiltere'nin Fairford kentinde düzenlenen Air Toto Show'da yaşanan bu kazaydı. Her iki uçaktaki pilotların bu kazadan sağ kurtulmuş olması ise ayrı bir mucizeydi. Bugün Rusya'da MiG-29'lar çok daha ilginç bir amaç için kullanılıyorlar. Uzaya turist götürüyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Turist gezdiriyorlar. Uzaya derken stratosfere kadar, yani uzayın başladığı yere kadar turist götürüp Rusya'nın ekonomisine katkı sağlıyorlar.
problem. Totally fine. Just now we make tail slide. Okay. Look, 70 degrees, speed is 0. And now we will Yeah, that's good enough for me. That was really something. Çok kaliteli bir uçak olduklarını bu görevle de kanıtlamış oluyorlar zaten. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni videolar için takipte kalın.